Evet, uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Az önce kamerayı kurarken düşündüm. Acaba direkt videoyu mu sunmalı? Yani yapılacak olan işi mi anlatmalı? Yoksa neden bu kadar videoların geciktiği hakkında birkaç bir şey söylenmeli mi diye. Ve direkt videoya geçmenin saygısızlık olabileceğine karar verdim. Çünkü bir sürü arkadaş neden videoların geciktiğini, daha doğrusu sözü verilen videoların neden geciktiğini haklı olarak merak ediyorlardı. Çünkü bazıları bu videolar için, yani bu sözü verilen videolar için donanım yatırımı dahi yapmışlardı güvenerek. Dolayısıyla bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle zaten son birkaç videodur parmağımdaki yüzükten pek çok kişi anladığı üzere nişanlandım. Bir sürü arkadaş da bu konuda iyi dileklerini ilettiler. Hepsine teşekkür ederim. Şimdi de düğün tarihi yaklaşıyor. Dolayısıyla bu uğraş içerisinde YouTube'a ayırdığım zamandan birazcık fedakarlık etmem gerekti. Ama asıl sebep ne diye soracak olursanız bir startup'a başladık. Ve gerçekten ülkemiz için katma değerli olacak bir yazılım üretiyoruz. Bu yazılımın da bazı donanım ayakları var. Ben de firmada o donanımlarla alakalı elektronik tasarım konusunda bulunuyorum. Hatta oradan bazı fotoğraflar paylaşmıştım Instagram'da ve buralarda da video geleceği hakkında birkaç metin yazmıştım. Bir sürü arkadaş oranın lezzetli robot tariflerinin ofisi olduğunu zannetti. Bu güzel bir hayal. İnşallah bir gün olur. Ama kısa ve uzun vadede şu an için orada o projede görev alıyor olacağım. Ve buradan arta kalan zamanlarda da olabildiğince YouTube için içerik üretmeye çalışıyor olacağız. Açıkçası orada video çekmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten kendi alanında, kendi sektöründe yetkin, çok popüler isimler var orada ve benim için de bu kadar kaliteli bir ekibin içerisinde çalışabiliyor olmak büyük şans açıkçası. Ve olabildiğince bu durumdan sizleri de faydalandırmak, o insanlarla konuşturmak, o projenin içerisine sizleri olabildiğince dahil etmek istiyorum. Bu ne seviyede mümkün olur, ne derecede mümkün olur emin değilim. Ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Muhtemelen bir startup'ın nasıl kurulduğu, nasıl ilerlediği, ne bileyim gelir modelleri gibi pek çok şeyde arkadaşların merak ettiği konular arasındadır diye tahmin ediyorum. O da güzel bir seri olacak. Oradan da bol bol videolar gelecek. Onun dışında projelere gelecek olursak gerçekten çok güzel projeler hazırladım sizler için ve bunların hepsi şu anda kuluçkasını tamamlamış durumda. Yani çekilmeye, üretilmeye hazır durumdalar. Fakat bu bahsettiğim sebeplerden dolayı bu konunun üzerine eğilemedim. Videonun sonunda bu projeler hakkında da tekrar konuşuyor olacağım. Son bir teşekkür daha etmek istiyorum. Ardından videoya geçeceğiz. Itiro geçtiğimiz haftalarda düzenlediği yarışmada bu sene yeni bir kategori daha açtı ve Türkiye'de robotiği en iyi temsil eden sosyal medya hesabı için bir oylama başlattılar. Oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Oylamadan Lezzet Robot Tarifi'yle birinci çıktı. Ünvan, yani Türkiye'de robotiği en iyi temsil eden sosyal medya hesabı, bence çok çok iddialı bir ünvan. Dolayısıyla bunun için çok teşekkür ederim. Bundan sonra da o ünvan için çalışmaya devam ediyor olacağız. Şunu da asla yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bu ayrımı da belirteyim. Orada Arduino Haber, Robotistan ve Lezzet Robot tarifleri yarıştı ama asla fiziksel hayatta, yani reel hayatta bir yarış söz konusu değildi. Öyle bangır bangır propaganda da yapılmadı oy verin oy verin diye. Çünkü Arduino Haber benim arkadaşım, yani Emre Konca sevdiğim bir abim. Robotistansa Lezzet Robot tariflerine destek veren ilk ticari firma, sponsor olan ilk firma. Dolayısıyla yeri çok ayrı. Orada da tanışıklıklarımız var. Dolayısıyla asla bir rekabet yoktu ortada. Keyifli bir süreçti. Umarım seneye bundan çok daha fazla ve çok daha kaliteli kanallarda orada yarışıyor olurlar. Tekrar oy veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ve şimdi videoya geçebiliriz. Bu videoda aslında uzun süredir çokça sorulan bir sorunun cevaplarını parça parça vermeye çalışacağım ve bu videoda da bir parçasını cevaplıyor olacağız. Genel soruysa şu: benim üniversite 2'de çalıştığım masayı görüyorsunuz şu anda. Burası çalışma masamdı ve uzunca bir sürede böyle oldu. Zaman içerisinde de bu odaya doğru evrildi bu. Bu evrilme süreci nasıl oldu? Malzemeler nasıl geldi? Neye göre geldi? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunu tek bir videoda yapmak mantıklı olmayacak. Çünkü zaman içerisinde yeni şeyler gelmeye, tecrübeler artmaya devam ettikçe ona verilecek olan cevaplar da güncellenmiş olacak. Dolayısıyla bunu zaman içerisinde böyle videolara böyle yapma niyetindeyim. Bu videoda da bazı sponsorların göndermiş olduğu videoları inceliyor olacağız. İçlerinde benim aldıklarım da var ama hangisini sponsor gönderdi, hangisini benim aldım fark etmiyor. Hepsinin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yeri gelmişken o noktada değiniyor olayım. Bu sponsorları böyle katı reklamlar olarak görmeyelim lütfen. Çünkü bu konuda eleştiren ya da kötü yorum yapan arkadaşlar olabiliyor. Sponsorlardan gelen fayda bizleri ihya edecek kadar bir fayda değil. Zaten YouTube'a video yükleyemememden de bunun anlaşılmış olması gerekiyor. Eğer YouTube ve bu sponsor gelirleri bir insanı geçindirebiliyor, bir hayatı döndürebiliyor olsaydı dışarıda çalışıyor olmaz. Hep buraya video üretirdim. Maalesef o yüzden burası sadece bir hobi seviyesinde kaldı ve bu sponsorların sağladığı fayda da sadece izlediğiniz videonun kalitesini arttırmaya yetiyor. Daha fazlası olmuyor. Dolayısıyla buna birazcık daha böyle nasıl denir, iyimser yaklaşmanızı o noktada rica ediyor olacağım. Bu hatırlatma yaptıktan sonra da videoya geçebiliriz. İyi seyirler.
İlk ürün Banggood'un gönderdiği bu tornavida seti. Özellikle RC Hobby'de kullanılmak üzere derlenmiş olan bu sette ihtiyaç duyacağınız ebatlarda lokma, düz, yıldız ve aylan başlı tornavidalar bulunuyor. Tutma sapının avuca oturan kısmının döner başlıklı olmaması ya da olması ama kolay dönmemesi hoşuma gitmese de bu ürün başta drone olmak üzere RC Hobby'de karşılaşabileceğiniz her türlü somun ve vidayla başa çıkabilir. Fakat bende büyük çaplı ve kuvvet gerektiren işlerde sanki sınıfta kalacakmış gibi bir izlenim bırakan bu tornavidalar set screw vidalarıyla saplarından çıkabiliyor. Mağazanın bir özellik olarak lanse etmediği bu durum muhtemelen üreticinin diğer ürünleriyle uyumlu ve kolay üretilebilir olduğu için yapılmış olsa gerek. Ne kadar işe yaradıklarını zamanla göreceğiz. Bir sonraki drone toplama videosunda bu sete ve başka setlere de tekrar değineceğim. Sıradaki ürün ara sıra karşılaştığım değişik tip vidalar için tornavida ararken karşıma çıkan bu Xiaomi tornavida seti. Alman Wiha ile ortaklaşa üretilen bu setin içinde çeşitli yıldız, düz, alyan ve Torx tornavida uçlarıyla birlikte bazı güvenlik vidalarından olan üçgen, U tipi ve Y tipi vidaların birer ucu bulunuyor. Bu tip güvenlik vidaları genellikle hassas elektronik eşyalarda ya da elektrikli ev aletlerinde kullanıcıların açmamalarının istendiği yerlerde kullanılıyor. Ben en son içini açmak istediğim bu akıllı prizin kutusuna karşılaştım. Ne yazık ki setin içinden çıkan 2.3 mm'lik üçgen uç bu vida için büyük gelse de asla önermememe rağmen altıgen başlı alyan uçlar ile de bu vidaları açmak mümkün. Tornavida setinin kutusu alüminyumdan yapılmış ve son derece zarif duruyor. Ayrıca uçların çekmecesi için yaptıkları çıt çıtlı kilit sistemi acaba ileride bozulur mu diye korkutsa da ürüne harika bir hava katmış. Kutu gibi alüminyum olan tornavida sapının döner başlıklı olması ise az önce gösterdiğim tornavida setinin oluşturduğu hayal kırıklığını tamir ediyor. Uçların konduğu yerleri mıknatıslı oluşu ve bir tornavida seti için olağanüstü özenilmiş olduğunu düşündüğüm ambalajıyla bu ürün çok uygun bulduğum fiyatıyla kaliteli bir şeylere sahip olma arzusunu oluşturduğu şımarıklığı fazlasıyla örtmeye yetiyor. Sıradaki ürün ise bir atölye organizeri. Üzerinde çeşitli el aletleri için yuvalara sahip olan bu stand 3 mm kalınlığında alüminyumdan yapılmış ve yarım kilo ağırlığı ile gayet kaliteli, şık ve sağlam duruyor. Ben bu standı az önce gösterdiğim tornavida seti ve elimde hali hazırda bulunan bazı sık kullandığım malzemeler için aldım. Fakat kendisi bendekilerden daha küçük el aletleri için yapılmış olduğundan tam olarak istediğim randımanı sağlamasa da en azından kısa vadede masanın toplu durmasına ciddi katkı sağlayacağı kesin. Sıradaki ürün yine bir tornavida seti. Danyu marka bu ürünün elimde bulunmasının tek sebebi çantamla bir tornavida seti taşımak istemem. Büyük işlere bulaştırılmaması gereken ama küçük işleri rahatlıkla halledebilecek olan bu arkadaş deri çantası içinde kolay kolay uçların çıkıp kaybolmasına engel olan basit kilit mekanizması, hafifliği ve 2 paket sigaraya eşdeğer fiyatıyla bence alınmaya değer bir ürün. Sıradaki ürün TS100. Dünyada hali hazırda son derece popüler olan, Türkiye'de ise özellikle Murat abinin videolarından sonra epey popüler olan bu havyayı sonunda ben de temin ettim. Özelliklerini ve yeteneklerini anlatmaya gerek duymadığım bu arkadaş amatör ve ileri seviyede hemen hemen her türlü elektronik lehimleme işinde fazlasıyla kullanışlı. İleriki videolarda bol bol kullanmayı düşündüğüm bu cihazın benim için tek sıkıntısı jammer cihazlarında kullandığımız özellikle RF yükselteç kartlarının soğutma katmanlarından dolayı yüzeyi yeterince hızlı ve kaliteli ıslamaması. Tıpkı az önce gösterdiğim tornavida takımları gibi bu ufaklıkta hemen hemen her türlü işte kullanılabilir. Ama sınırların zorlanmasının gerektiği durumlarda büyükbaş abilerini yardıma çağırmak zorunda kalması mazur görülmesi gereken bir özelliği. Şimdi burada çok kısa bir araya gireceğim çünkü az önce TS100'ün tanıtım esnasında çok kısa bir lehimleme sahnesi izlemiştik. O sahnedeki bu kart hakkında söylemem gereken bir şeyler var. Fakat öncesinde bu kartın ve bu videonun da sponsor olan PCB'ye teşekkür etmek istiyorum. PCB 5 dolara 10 tane kaliteli PCB üretebileceğiniz Çinli bir PCB üretim firması. Kendilerinin sitesinden nasıl PCB siparişi verildiği, o sürecin nasıl işlediğini anlatan detaylı bir videomuz da var. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer kendi tasarımlarınız varsa ve bu tasarımları ürettirmek, profesyonel bir şekilde ürettirmek istiyorsanız PCB'ye göz atmanızı mutlaka tavsiye ederim. Şimdi bu karttan konuşmak istiyorum. İlk başta bu kartı görmüştünüz. Bu Tamaguni projesinin meşhur kartıydı. Bu kartta bir takım problemler çıktı. Bunların zaten kendi videosu gelecek. Yani insanlar çok fazla beklediği için ve bu da bir sonraki video olacağı için sadece öncesinde böyle minik bir spoiler vermek istiyorum. Bu Tamaguni kartının ilk tasarımıydı. Atmec 32U4 işlemcisinin barındığı bu kartta işlemci bazlı bir takım problemler oldu. Çözülemeyecek şeyler değildi fakat onları çözmektense revizyona gitmek bana daha mantıklı geldi. Sebebini projesinde söylüyor olacağım. Ve ondan sonra şu karta çıktık. Bu kartın çok fazla yeteneği var fakat sizi heyecanlandıracak birkaç bir şey söylemek istiyorum sadece. Öncelikle kart Arduino Uno temelli bir kart ve bu kartın üzerine LCD ekranımız lehimleniyor. Bütün bu elektronik ekipmanlar LCD ekranın altında kalıyor ve bu şekilde bir elinize kart alıyorsunuz. Ve bu kartın üzerinde açma kapama düğmesi, 3 tane kontrol butonu, arka tarafında bir buzzer'ı, bir lipopil girişi,
Burada bir USB girişi. USB girişi üzerinde bir power selektör var. Yani USB'yi bağladığınız zaman kartınız USB'den çalışıyor. USB'yi çektiğiniz zamansa hemen LiPo pilden çalışmaya başlıyor ve USB'nin bağlı olduğu esnada da LiPo pil aynı anda şarj edebiliyor. Üzerine dahili bir iCarece LCD ekranı barındırıyor ve ayrıyetten projede kullanmadığı pinlerde bakın burada dışarı çıkarılmış durumda. Tekrar göstereyim onu. Ve bu kart da Tamagune projesine uygun olarak tasarlandı. Yani bu kart bittiğinde, hatta çalışmalarımızı da yaptık. Bu da ilk prototipi. 3 boyutlu yazıdan basılmış kutuların içerisine konularak böyle cepte, elde taşımaya uygun anahtarlık formunda bir sanal bebeğimiz olacak. Çok beklenen bir projeydi. Bundan bir sonraki videonun konusu da bu olacak ama artık ismi ve profil fotoğrafı kafamda yer etmiş olan arkadaşlar var. Bunu o kadar çok soruyorlar, o kadar çok haklı soruyorlar ki az önce de Instagram'da bir fotoğraf paylaştım ve orada da bununla alakalı artık umutsuzca yorumları vardı. Sadece onlara biraz daha umut olsun ve beklediklerine değecek bir projenin geldiğini söylemek için bu araya girme işlemini gerçekleştirdim. Hiç lafı fazla uzatmadan hemen sizi tekrar videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Bomba gibi videolar geliyor ve bu Tamagune projesi, yani şu görmüş olduğunuz kart, bir revizyon daha geçecek. O revizyonu tamamen baştan sona beraber yapacağız ve videonun başında geleceğini söylediğim projeler vardı ya. İnanın şu kart gelecek olan projeler arasındaki en basitlerinden bir tanesi. Eğer zamanımız olursa, eğer güzel çalışabilirsek gerçekten harika işler yapacağız. Sıradaki ürün bir sıcak hava tabancası. Bu cihaz etrafımda sıklıkla karşılaştığım Yihua markasının 8858 numaralı ürünü. 650 Watt gücündeki bu arkadaşın sıcaklığı üzerindeki butonlar ve ekran yardımıyla 100 ile 480 santigrat derece arasında ayarlanabiliyor. Üfleme hızını kontrol edebiliyor. Dilerseniz Celsius yerine Fahrenheit gösterge kullanabiliyorsunuz. Kendisiyle alakalı çeşitli hata durumlarında size geri bildirimde bulunan akıllı tasarımı ile bu cihazı her türlü elektronik lehimleme işleminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de ağırlıkla bu sebeple kullanıyor olacağım. Cihaz uzun ömürlü kullanım için bazı basit güvenlik önlemlerine sahip. Mesela kendisini kapattığınızda fişini çekmediyseniz güvenli sıcaklığa inene kadar üfleme fanıyla kendisini soğutmaya devam ediyor. Yeteri kadar soğumadan kapanmıyor. Ayrıca ileride rezistans yakma sorunu yaşarsanız çok basit yapmış oldukları bu sök-tak rezistanslar ile rahatlıkla cihazınızı yenileyebilirsiniz. Siz de benim gibi sadece bir sıcak hava tabancası için masanın üzerinde kocaman bir istasyon durmasını istemiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ürün Danyu marka silikon lehimleme matı. Lehimleme işlemi esnasında lehim telinizden kartınızı temizlemek zorunda kalmanıza sebebiyet verecek kadar bol miktarda flaks artığı çıkabilir. Bu lehim teli içindeki flakslar ya da kullanıyorsanız harici flakslar veya pastalar yüksek ısı sebebiyle kaynayarak lehimleme işlemi sırasında etrafa sıçrayabilir ve ortalıkta yapış yapış hoş olmayan pütürlü lekelere yol açabilir. Hem bu kirliliği temizlemeyi kolaylaştırmak hem de PCB'yi ısıya dayanıklı yalıtkan bir ortamda lehimlemek için bu silikon lehimleme matını tedarik ettim. Çeşitli komponentler ve aksesuarlar için bol bol yeri ve yuvası olan, kolaylıkla temizlenebilen bu mat bence lehimleme işiyle sık sık uğraşan ve titizliğe önem veren herkesin masasında mutlaka bulunması gereken bir malzeme. Sıradaki ürün yine bir lehimleme ekipmanı. Bu şeffaf makron tüpleri sayesinde 6 AVG ile 24 AVG arasındaki kabloları birbirine lehimlemek çok kolay. Tıpkı önce lehimleyip sonra makronla kapattığınız çalışmayla mantık aynı. Tek fark burada iki işlemi aynı anda yapıyorsunuz. Kabloların uçlarını birbirine geçirip makaron tüpü takıp sıcak hava tabancasıyla güzelce ısıtıyorsunuz. Makaron ek noktasını kısa devreye ve suya karşı korurken orta kısmındaki lehim teli eriyerek kabloları birbirine sağlam bir şekilde lehimliyor. Ürün bence gayet başarılı. Bir sonraki ürün ise Blitzwolf marka bir grup priz. 5 tane prizi, bir tanesi hızlı şarj olmak üzere 3 tane USB bağlantı noktası bulunan bu arkadaşı özellikle masa üzerinde elektrikle çalışan cihaz sayısının artması sonucunda almak şart olmuştu. Hatta Andon Star marka bu mikroskobun bile aydınlatma ve mikroskop kısmı için ayrı ayrı USB çıkışlara sahip olması gibi USB üzerinden çalışan günümüzde çok fazla cihaz olduğu için bu grup priz masa için epey avantajlı bir ürün oldu. Gösterge ledleri, açma kapama düğmesi ve aşırı yük koruması olan bu grup priz şık görünüşüyle de alınabilecek ürünler arasında. Sıradaki iki ürün biraz özel. Hem durumları özel hem de kendileri özel. O yüzden onları daha bir özel anlatmak istiyorum. Bu arada şu bardağımı alayım. Sanırım kadrajda gözükmüyor. Ürünlerden bir tanesi burada görmüş olduğunuz Hantek marka DSO4102C modelli dijital osiloskop. Bunu Banggood'dan kendim satın aldım. Bir sponsorlu ürün değil ve bu cihaz bana arızalı geldi. Arızalı geldikten sonra bu arada alırken de bir takım problemler çıktı. Onlardan da bahsedeyim. Öncelikle
gümrükten geçerken gümrük memuruyla tartışmaya girdik. Çünkü kendisinin söylemine göre bu cihaz ev tipi bir cihaz değil. Yani bunu sen şahıs olarak kullanamazsın. Ya endüstriyel ya da ticari bir amaçla alıyorsun diye cihazı vermek istemediler. Kendilerini uzunca bir süre ikna etmeye çalıştım. Çok başarılı olmadı. Ardından da üniversite tezimizde kullanmak içinde bu cihaz bize lazım bu arada. Daha sonra üniversiteden hocamızın yardımıyla projede kullanılmak üzere diye bir yazı alarak cihazı gümrükten çektim. Fakat bu gümrükten çekmem vergi ödememe engel olmadı. Yine cihaz için %20 gümrük vergisini artı 5 lirada PTT'nin bu yeni koyduğu vergiyi ödüyorsunuz. Bunun %20 vergisini de ödedim, cihazı aldım. Eğer o elimdeki yazı olmasaydı ne olacaktı peki? Hemen o konudan bahsedelim. Eğer o yazı olmasaydı gümrük müşaviri yoluyla beyanname usulüyle bunu almam gerekiyordu. Nasıl oluyor? Bir gümrük müşavirli ofisine gidiyorsunuz ve bir gümrük müşaviri kiralıyorsunuz. Sonra o kişiye gidip noterden yetki veriyorsunuz ve o adam sizin adınıza o işlemleri hallederek cihazınızı gümrükten çekiyor, size teslim ediyor. Bu da minimum 1200-1500 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. Çünkü sadece müşavirin aldığı para ve bir takım sabit belge ücretleri var. Bir de bunun üzerine cihazınızın fatura bedeline göre bir miktar daha biniyor. Detayına çok fazla girmeyeceğim. Onunla alakalı da başka bir projede başım belaya girdi. Orada bahsediyor olacağız. O yüzden vergi ödedim, cihazı aldım, eve geldim. Cihaz çalışmıyor. Bu noktadan sonra tek yapabileceğim şey Banggood'la temasa geçmek. Çünkü cihazın içini açıp kendim tamir etme veya ettirmeyi de deneyebilirim. Anladığım kadarıyla cihazın power devresinde bir arıza var. Dijital kısmında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Banggood'a yazdım ve durumu izah ettim. Videolarını çekerek, fotoğrafını çekerek, faturasını göndererek, işte vergi faturasını göndererek. Bu arada Banggood'da bir sponsorluk anlaşmam var. Şöyle, orada bir kontağım var. İşte ürün incelemeleri için ürün gönderip videolarda kullanıyoruz. Bir affiliate sistemi var. Zaten video linklerindeki, açıklama kısmına koyduğum linklerdeki dönen mevzu o. O şeyi asla devreye sokmadım. Gerçek bir müşteri olarak, yani herhangi bir torpil olmadan bu sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorum. Normal yollarla yazdım ve çok şaka gibi şöyle bir cevap geldi. Size $10 tazminat ödesek olur mu diye bir mail attılar. Bu arada yazışmalarda İngilizce dönüyor. Ya dedim, dalga mı geçiyorsunuz? Bu dedim cihaz dedim kendisi işte 1800 lira. Buna dedim bir de 300-400 lira vergi ödemiştim. Bana geliş bunu 2000 liraya aşmış. Sen dedim $10 vergi tazminat öneriyorsun bana. Bunu yazdıktan sonra aynı mesajın $10 silinip $30 yerine 30 yazarak mesajı bir daha bana gönderdi. Ben de aynı mesajı tekrar ona kendisine gönderdim. Bu sefer $50'lık bir mesajı tekrar yenileyerek bana gönderdi. Tabii biraz da sinirlendim. Bu sefer daha önceki yazdığım mesajı daha sert bir dille ve benimle dalga geçme diyerek tekrar kendisine gönderdim. Bu sefer de $60'lık bir ödeme yaptı ve kabul ediyor musunuz diye sordu. Bu sefer hiçbir şey yazmadım. Sadece kabul etmiyorum dedim. Aradan birkaç gün geçti. Tekrar mail attım. Niye geç cevap veriyorsunuz? İşte cevap vermeyecek misiniz gibisinden. Bir daha bana $60 önerdi. Bu arada Banggood'da Loco nickname'li birisiyle görüşüyorum, konuşuyorum. Mailler hep ondan geliyor bana. Çok sinirlendim, artık olmuyor. Tekrar girdim Banggood'un kendi sitesine, yeni bir ticket oluşturdum. Yeni bir bilet oluşturdum. Ve orada Loco'yu şikayet ettim. Ya dedim, bakın dedim, böyle bir süreç var dedim. Bana dedim şaka yapar gibi böyle bir $10, $30, $50, $60 önerdi. Sonra dedim 2 seferde bana dedim aynı mesajı gönderiyor. Yani dedim bana kopyalı yapıştır dedim. Mesaj gönderiyor. Benim yazdığımı okumuyor bile. Bana dedim bu bakmasın, yeni birisi dedim benimle ilgilensin diye mail gönderdim. Maile yine Loco cevap verdi. Yani yolladığı mail de Loco'nun önüne düşmüş demek ki. Ve inanır mısınız, yine $60 öneriyor. Yani aynı mesajın birebir aynısı. Bundan sonra tabii ben de şartlar attı. Banggood'da birkaç tane iletişim metodu var. Canlı chat var. Fakat canlı chat satış sonrası destekte verilmiyor. Hani böyle soru sormak için gibisinden. Hani daha çok ön satış işlemleri için canlı chat'i kullanmanıza müsaade eden bir robotu var. Robottan canlı chat kullanabileceğim hangi seçenek varsa sebebine bakmadan bir canlı chat'e bağlı. Karşına başka bir Banggood çalışanı olduğuna emin olmak istiyorum sadece. Ardından işte sorunuz nedir diye sorunca izah ettim kendime. Ya dedim, kusura bakma, ben dedim yanlış yerdeyim muhtemelen. Hani siz dedim bu işe bakmıyorsunuz. Ben dedim bir Banggood çalışanından şikayetçiyim. Böyle deyince nedir durum diye bana sordu. Ben de baştan sona kadar bütün süreci anlattım. Böyle paragraf yazdım kıza. Ardından dedi ki işte bu mailler sizde var mı? Bana bir ekran fotoğrafı atabilir misiniz? Ekran fotoğrafını gönderdim. Tamam dedi, ben dedi bu durumla ilgileneceğim dedi. Aradan 4 saat geçtikten sonra bana bu sefer Loco olmayan birisinin adını hatırlamıyor bir mail geldi ve diyor ki 1350 lira biz size tazminat ödeyelim. Bunu dedi kabul eder misiniz? Cihazın kendi fiyatı 1800 liraydı. Ödediğim vergiyi saymıyorum. Şimdi o noktadan sonra eğer o ücreti kabul etmezsem ikinci seçenek, cihazı göndereceğim. Onlar yenisini gönderecekler. Fakat cihazı gönderdiğim zaman vergisini ödedim. Yurt dışına çıkarken bunun iadesi olur mu? Yeni cihaz geldiğinde tekrar vergi gerekir mi? İkinci sefer bir daha işte acaba gümrük memuruna bu cihazın vergisini zaten ödemiştim.
yurt dışına gidip geri geldi. Bu tamir oldu. O yüzden ikinci gelişinde vergi ödemek istemiyorum der miyim? Ya da eğer bunu diyemezsem bile tekrar benden üniversiteden getirdiğim kağıdı kabul etmezler. Zaten geçen ay bir tane sokmuşsun bu cihazdan Türkiye'ye. Bu sefer beyannameyle alacaksın derler mi diye düşündüğüm için bir de cihazın power devresinde arıza olduğunu düşündüğüm için bunu kendim tamir edebileceğimi ya da en azından tamir ettirebileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bunu kabul ettim. Ve bu cihazı 500 lira artı 300 küsür lira gibi bir vergiyle de almış oldum. Dolayısıyla bununla alakalı çok fazla bir şey söylemiyorum şu an. İnşallah bu cihaz tamir edildiğinde çalışırsa osiloskopu incelemekten ziyade neden bir osiloskopa ihtiyaç olduğunu, bunu nerelerde kullandığımızı, bu cihazın ne olduğunu, nasıl kullandığını anlatan sadece bunun için bir bölüm çekmek istediğim için şu an sadece kendisi burada süs olarak duruyor. Onun dışında osiloskopla alakalı belki şey sorulabilir. Madem tamir edebileceğini düşünüyorsun veya ettirebileceğini düşünüyorsun, niye etmedin veya ettirmedin diye sorulabilir. Onun sebebi de basit. Çünkü süreç netleşmeden, yani cihazı içine gönderip göndermeyeceğim netleşmeden içini açmak istemedim. Para hesabıma yatar yatmaz da hemen bunun tamiriyle alakalı yöntemlere başvuruyor olacağım. Tahminen bir 10 günü bulurmuş paranın geri iade olması. Öyle işte. Başka osiloskopla alakalı bir şey yok. İnşallah süreç olumlu sonuçlanır da çok güzel bir osiloskop videosu yaparız. Diğer önemli cihazımızsa burada görmüş olduğunuz 3 boyut yazıcı Rigid 3D'nin Zero 2 modeli. Kendisi İzmir'de üretilen yerli bir 3D printer, yerli bir 3 boyut yazıcı. Bu arkadaş gerçekten ilk geldiğinden beri inanılmaz güncellemeler aldı. Bu da şu anda en güncel modellerinden bir tanesi galiba. Hala cihazla durmadan geliştirme yapmaya devam ediyorlar. Yeni modelle beraber gelen özellikleri sayacağım. Sonra bu 3 boyut yazıcı için özel bir bölüm çekeceğim. O yüzden çok detaya girmiyoruz. Öncelikle cihazın üzerine bir kapak getirmişler. Bu eski modellerde yoktu. Daha sonra bir flaman sensörümüz gelmiş ve bu sayede baskı anında flamanımız biterse cihaz hemen kenara çekip durup bizim yeni flaman takmamızı bekleyecek artık. Yani boşluğa böyle yazmaya devam etmeyecek. Onun dışında üçüncü özellik olarak elektrik kesintisi özelliği gelmiş. Yani cihazınız elektrik kesintisi anında kafasını kenara çekiyor, pozisyonunu kaydediyor. Elektrik geldiğinde de tekrar başlayayım mı diye size soruyor. Onay verirseniz kaldığı yerden yazdırmaya devam ediyor. Fakat firma bunun deneysel bir özellik olduğunu söylüyor. Deneysel elektrik kesintisi devam özelliği diye pazarlıyorlar zaten bunda. Çünkü her baskı modelinde ve her tür flamanda işe yaramayabiliyor. Çünkü soğuduktan sonra o flamanın çekmesi veya üzerine konan yeni flamanı kabul etmemesi gibi problemler olabiliyormuş. Bunu çok tecrübe etmedim ama incelemesini yaptığım videoda bunu bizzat hep beraber test ediyor olacağız. Çalışırken power kablosunu sökeceğiz. Bakalım ne yapıyor makine. Dördüncü özelliğimiz cihazın üzerine gelen yeni tablasıyla beraber artık kendisi otomatik kalibrasyon yapabiliyor. Sizin bir şekilde müdahale etmenize gerek yok. Bu ilk çıktığı modelde hiç yoktu. Sonra 9 noktalı destek modelini getirmişlerdi. Artık cihaz kendisi 9 nokta giderek sadece o noktalardaki ayarlarını yapmasında ona yardımcı oluyorsunuz. Geri kalanı kendisi otomatik hallediyordu. Şimdi tamamen otomatik hallediyor. Kendisi sıra sıra üzerindeki 9 noktaya dokunarak kalibrasyonu tamamlıyor. Tablonun haritasını çıkarttıktan sonra baskısını almaya başlıyor. Beşinci özelliğimiz cihazın üzerine bir kamera gelmiş ve cihazı internete bağlayarak bu kamera üzerinden baskınızın durumunu izleyebiliyor. Yeni baskı verebiliyor. Mevcut baskıyı durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Bu da şu an için test etmediğim bir özellik. O bahsettiğim videoda bunu da test ediyor olacağız. Başka da söylenebilecek bir şey, cihazın ekstrüder kısmı tamamen baştan tasarlanmış. Alüminyum işlemeli, CNC'de işlenmiş bir ekstrüder takmışlar. Bundan başka cihaz için konuşabileceğim herhangi bir özellik yok. Bunlarla alakalı dediğim gibi kendisine ait bir inceleme olacak. Ama sadece cihazın incelemesi tarzında bir video olmayacak o. 3 boyut yazıcılar hakkında bolca konuşacağız. 3 boyut yazıcıların bizim gibi elektronikle uğraşan insanların hayatındaki yerine değinen bir video olacak bu. O açıdan bakıyor olacağız. Oradan bakarken de tüm bu saydığım özelliklerine de değiniyor olacağız. Evet, uzun zamandır böyle oturup da kameraya konuşmuyordum. Umarım aradaki buzları biraz eritmeyi başarabilmişizdir. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şu konudaki samimiyetime lütfen inanın. Gerçekten çok sağlam proje fikirleri var. Çok güzel projeler var ve bunları bitirip hazırlayıp sizlere sunmak için inanılmaz bir heyecan içerisindeyim. Fakat bir türlü hem videonun başına saydığım sebeplerden dolayı hem de saymadığım başka sebeplerden dolayı bir türlü o rahatlığa, zamana, fırsata ulaşamadım bunları yapmak için, gerçekleştirmek için. Umarım bundan sonra zamanı daha iyi kullanabilirim ve sizler için de daha iyi videolar hazırlayabilirim. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için, oy verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.